Ne yazık ki insanlık tarihi büyük savaşlarla dolu. Bu savaşlarda birçok insan öldü, pek çok çocuk yetim kaldı. Peki savaş yapan tek canlı insan mı? Hayvanlarda da savaşlar yaşandığı kayıtlara geçmiş mi hiç? Evet, tarihte farklı hayvan türlerinin savaştığı olaylar yaşanmış. Hadi insanlar hırsları yüzünden savaşıyor, para için birbirini öldürüyor diyelim. Peki bu hayvanların savaşmaktaki amacı neymiş? Gelin videonun devamında hep beraber öğrenelim. Aslında hayvan savaşlarını ikiye ayırmak lazım. Hayvan türlerinin kendi kolonileri arasında yaptığı savaşlar ve insanların hayvanlarla yaptığı savaşlar. İnsanların hayvanlarla savaşının tek bir örneği var. O da Avustralya'nın deve kuşlarıyla yaptığı Emu Savaşı. 1929'da başlayan büyük buhran buğday fiyatlarını oldukça düşürdü. Bir de üstüne deve kuşları zaten karın doyurmaya ancak para çıkaran buğdaylara dadanmasın mı? Bunun ciddi bir sorun haline geldiğini düşünen dönemin savunma bakanı Sir George Pearce deve kuşlarına savaş açtı. Makineli tüfek kullanacak bir birlik hazırlayarak çok sayıda mühimmatla beraber deve kuşlarının yoğun olduğu bölgeye sevk etti. Askerlere ilk etapta 100 tane deve kuşu cesedi getirmelerini emretti. Askerler bu işin kolaylıkla başarılacağını düşünüyordu. Sonuç olarak karşılarında hiçbir silahı olmayan ve aptal yerine koydukları deve kuşları vardı. Ama deve kuşları sandıklarından da zeki çıktı. İlk taarruzda yüzlerce metre uzaktan yaylım ateşi açılmıştı ama nafile. Deve kuşlarına hiçbir şey olmamıştı. Bir askerin raporuna göre küçük gruplara bölünen deve kuşlarında her manganın bir lideri vardı. Diğerleri ekinleri talan ederken o etrafı gözlüyor, herhangi bir tehlike anında ekibini uyardığında saniyeler içinde yüzlerce metre etrafa saçılıyorlardı. İlk taarruz böyle başarısızlıkla sonuçlanınca komutan strateji değişikliği yaptı. Bu sefer düşmanı yakın menzilden öldürmeye karar verdi ve emri askerlerine iletti. 1000 kişilik bir deve kuşu ordusuna sinsice yaklaştılar ve şarjörleri boşaltana dek tetiğe basmayı sürdürdüler. Her yer toz duman içindeydi. Fakat toz duman kalkınca ortada sadece 12 leş gördüler ve bir fiyasko daha yaşadılar. Gelelim 3. taarruza. Komutan tekrar strateji değişikliği yaparak bu sefer kamyonetlerin üzerine takılmış makineli bataryalarla deve kuşu sürülerini kovalayıp onlar kaçsa da peşlerinden gidip öldürmeye karar verdi. Evet, düşününce mantıklı. Peki sizce başarılı oldu mu? Hayır. Araçların sesini duyan deve kuşları onlar yaklaşmaya kalkıştıkça koşarak uzaklaşıyor, menzilden çıkıyorlardı. Arazide araçlarla bu hayvanları takip etmek için uygun bir arazi olmayınca 3 taarruz bir bakıma başlamadan bitmiş oldu. Savaşın kaybedildiği anlaşılınca ilk emri veren savunma bakanı Sir George Pearce geri çekilme emrini verdi. Savaşın bu şekilde fiyaskoya dönüşmesi sonrası basın ciddi olanları eleştirmeye hatta dalga geçmeye başladı. Savaşta 9860 mermi harcanmış ancak sadece 40 tane deve kuşu öldürülebilmişti. İnsanlık böylece ilk defa kendi türünden farklı bir hayvana savaş açmış ve onda da kaybetmişti. Bir de ikinci bir hayvan savaşı türü var. Hayvanların kendi türleri içinde yaptığı savaşlar yani. Mesela karıncalar aynı insanlar gibi birbirleriyle savaşıyor. Hem de öyle tarihe ilginç olay diye yazılmasına gerek kalmayacak şekilde. Dünya üzerinde her an yeni bir karınca savaşı gerçekleşebiliyor. İki karınca kolonisinin orduları birbiriyle savaşabiliyor. Bu savaşlarda binlerce karınca telef oluyor. Hatta karıncaların savaşlarını konu alan belgeseller bile çekildi. Biz bu videoda karınca savaşları üzerine fazla durmayacağız. Çünkü çok da şaşılası bir durum değil. Tamamen savaşmakla görevli karıncalar bile var. Karınca savaşları dışında da aslında tür içi yapılmış bir savaş yaşandı. Gombe Şempanze Savaşı. Biraz da onun üzerinde duralım. Tanzanya'daki Gombe Ulusal Parkı'nda iki şempanze topluluğu arasında yaşanan ve 1974'ten 1978'e kadar süren Gombe Şempanze Savaşı, insanlığın gözüyle gördüğü belki de en ilginç olaylardan biriydi. İki grup ilk zamanlarda Kasakela topluluğu altında birleşik bir şekilde yaşamaktaydı. 1974'te araştırmacı Jane Goodall, topluluğun parçalanmaya başladığını fark etti. 8 ay boyunca büyük bir şempanze grubu Kasakela'nın güney bölgesine yerleşti ve Kahama topluluğu olarak adlandırıldı. Ayrılıkçılar 6 yetişkin erkek, 3 yetişkin dişi ve bir gençten oluşuyordu. Kasakela'da ise 8 yetişkin erkek, 12 yetişkin dişi ve onların yavruları vardı. 4 yıllık çatışmanın ardından Kahama topluluğunun tüm erkekleri öldürüldü ve topluluk etkin bir şekilde dağıtıldı. Muzaffer Kasakela şempanzeleri daha fazla bölgeyi genişledi ancak daha sonra başka bir şempanze topluluğu tarafından püskürtüldüler. İlk kan 7 Ocak 1974'te Humphrey, Fijian, Gomeo, Sherry, Everett ve Rodolph'tan oluşan 6 yetişkin Kasakela erkeğinin bir ağaçta beslenmekte olan yalnız Kahama erkeği Godi'yi pusuya düşürüp öldürdüğü zaman Kasakela topluluğu tarafından akıtıldı. Bu, şempanzelerden herhangi birinin bir erkek şempanze arkadaşını kasten öldürdüğü ilk vakaydı.
Godi'yi öldüren şempanzeler dalları fırlatıp sürükleyerek yuhalama ve çığlık atarak kutlama yaptılar. Bu şekilde başlayan savaş tarafların karşılıklı olarak birbirine saldırması şeklinde 4 yıl devam etti. Kasakele toplumunun mutlak zaferiyle sonuçlanan savaş sadece insanlığın savaşmadığını çok net bir şekilde göstermişti. İşte insan dışı savaşlar böyle yaşanmıştı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.